Çanakkale'de mucize, gökten inen bir olay değil. İnsanın imkansız sandığı anda ayakta kalabilmesiydi. Bu yüzden o cephede yaşananlar kağıtlarda savaş, hatıralarda ise mucize olarak kaldı. Çanakkale'de yalnızca Türk askerleri değil, karşı kıyıdaki İngiliz ve Anzak askerleri de yaşadıklarını açıklamakta zorlandı. Bu yüzden savaş iki tarafın hafızasında da olağanüstü hikayeler bıraktı. Sis içinde kaybolan Norfolk taburu 12 Ağustos 1915. Anafartalar bölgesinde 5. Norfolk taburunun ileri harekatı sırasında yaşanan olay, Çanakkale'nin en çok tartışılan hadiselerinden biridir. İngiliz ve Yeni Zelandalı gözlemcilerin raporlarına göre, tabur açık arazide ilerlerken olağan dışı yoğunlukta bir sisin içine girmiştir. Bu sis, çevredeki diğer birlikleri etkilememiştir. Gözlemciler, askerlerin sisin içine doğru yürüdüğünü, ardından sisin yavaşça yükselerek dağıldığını, fakat taburdan geriye hiçbir iz kalmadığını kaydeder. Savaş sonrası yapılan yoklama listelerinde taburun büyük bölümünün akıbeti belirsiz olarak işaretlenmiştir. Yıllar sonra bulunan bazı mezarlar olayın esrarını tam olarak çözememiştir. Bu yüzden bu hadise İngiliz askerleri arasında kaybolan tabur olarak anılmış, sis ise doğa olayı mı yoksa savaşın yarattığı psikolojik bir algı mı olduğu tartışılan bir unsur haline gelmiştir. Norfolk taburu ve sis anlatısının İngiliz cephesindeki yansıması. Norfolk taburunun kayboluşu yalnızca karşı gözlemcilerin değil, İngiliz askerlerinin de zihninde derin bir iz bırakmıştır. Taburun akıbetinin netleşmemesi, cephede hızla yayılan söylentilere yol açmıştır. Bazı askerler sisin doğal olmadığını yazar. Sis, yalnızca birliğin bulunduğu alanı kaplamış, çevredeki birlikler etkilenmemiştir. Bu durum, cephede olağanüstü bir olay yaşandığı inancını güçlendirmiştir. Bu anlatı, savaş sonrası yıllarda İngiliz kamuoyunda da gizemli bir hikaye olarak yaşamaya devam etmiştir. Mermilerin işlemediği anlar, cephe tanıklığı. Türk asker günlüklerinde ve sözlü hatıratlarda sıkça tekrarlanan bir anlatı vardır. Bazı çatışma anlarında düşman ateşinin beklenen etkiyi göstermemesi. Askerlerin ifadeleri genellikle şöyledir: yanımdaki vurulmadı. Üzerimizden mermi geçti ama kimseye isabet etmedi. Bu anlatılar, askerlerin yoğun ateş altında hayatta kalmayı ilahi bir koruma olarak yorumlamasının sonucudur. Askeri açıdan bakıldığında, arazi yapısı, mermi sekmeleri, sis, duman ve topografya bu durumu açıklayabilir. Ancak cephede, özellikle ilk kez ateş altına giren asker için bunun adı mucizedir. Yaralıları taşıyan görünmez eller anlatıları. Sahra Sıhhiye raporlarında yer almayan ama asker hatıratlarında sıkça geçen bir başka anlatı, ağır yaralıların siper gerisine nasıl taşındığının hatırlanmamasıdır. Bazı askerler bilincini kaybettikten sonra güvenli bir noktada uyandığını, kendisini kimin taşıdığını bilmediğini yazar. Savaş sonrası bu olaylar cephede görev yapan isimsiz sıhhiye erleriyle açıklanmıştır. Ancak o anın kaosu içinde askerler için bu yardım görünmeyen bir el olarak algılanmıştır. Süngü hücumu sırasında korkunun kaybolması. 10 Ağustos Conkbayırı süngü hücumu sırasında birçok Türk askeri korku duygusunun tamamen kaybolduğunu ifade eder. Bu, psikoloji literatüründe savaş transı olarak açıklanır. Ancak cephede yaşayan için bu hal normal bir ruh hali değildir. Bir asker hatıratında şunu yazar: koşarken ne korku vardı ne düşünce, sanki beden bana ait değildi. Bu durum askerler arasında
Allah'ın o an kalpleri kapladığı şeklinde yorumlanmış, hücumun başarısı manevi bir güçle ilişkilendirilmiştir. Az mühimmatla uzun direniş. Türk birliklerinin bazı mevzilerde çok sınırlı mühimmatla saatlerce direnmesi, özellikle İngiliz raporlarında şaşkınlıkla karşılanır. İngiliz subayları karşılarında sürekli ateş eden bir birlik izlenimi aldıklarını, ancak ele geçirilen mevzilerde beklenen mühimmat miktarının bulunmadığını rapor eder. Bu durum askerler arasında yettiği kadar yetti şeklinde yorumlanmış. Özellikle dindar askerler bunu ilahi bir yardım olarak görmüştür. Mustafa Kemal'in saati somut ama simgesi güçlü bir olay. Conk Bayırı'nda Mustafa Kemal'in göğsüne isabet eden şarapnel parçasının cep saatini parçalayarak durması belgeli ve fiziksel bir olaydır. Saat bugün müzede sergilenmektedir. Bu olay askerler ve subaylar arasında hızla yayılmış, Mustafa Kemal'in cephede korunduğu inancını güçlendirmiştir. Bu doğrudan savaşın seyrini değiştirmese de askeri moral üzerinde çok güçlü bir etki yaratmıştır. Görünmeyen Türkler anlatısı. Anzak askerlerinin günlüklerinde ve mektuplarında sıkça geçen ortak bir ifade vardır. Ateş geliyor ama asker görünmüyor. Arıburnu ve Conk Bayırı yamaçlarında ilerleyen birlikler Türk savunmasını çoğu zaman doğrudan gözleriyle seçemediklerini yazar. Ateşin nereden geldiğini anlayamamak özellikle acemi birliklerde büyük bir psikolojik etki yaratmıştır. Bu durum askerler arasında Türklerin araziyle adeta görünmez hale geldiği şeklinde yorumlanmış, bazı günlüklerde bu savunma tarzı doğrudan doğaüstü bir yetenek gibi anlatılmıştır. Askeri açıdan bakıldığında bu, Türk birliklerinin mükemmel kamuflaj ve arazi bilgisiyle ilgilidir. Ancak cephedeki asker için bu, açıklaması zor bir deneyimdir. Süngüden kaçmayan askerler, insanüstü cesaret algısı. İngiliz subay raporlarında dikkat çeken bir başka unsur, Türk askerinin süngü hücumlarındaki tavrıdır. Özellikle 10 Ağustos Conk Bayırı ve Anafartalar çevresindeki çarpışmalarda Türk birliklerinin ağır kayıplara rağmen geri çekilmemesi İngiliz subaylarını şaşkınlığa uğratmıştır. Bazı subaylar raporlarında Türk askerinin ölümden korkmadığına dair ifadeler kullanır. Bu durum İngiliz askerleri arasında fanatik cesaret ya da ölümü umursamayan asker şeklinde yorumlanmış, zamanla olağanüstü bir direniş anlatısına dönüşmüştür. Yenilmez tepeler inancı. Anzak askerleri arasında Conk Bayırı ve çevresindeki sırtlar için kullanılan ortak bir ifade vardır. Bu tepe alınamaz. Defalarca yapılan saldırılara rağmen aynı noktaların sürekli kaybedilmesi, askerler arasında bu arazilerin lanetli ya da uğursuz olduğuna dair batıl inançların oluşmasına yol açmıştır. Bazı günlüklerde bu tepelerin Türkler tarafından korunduğu yönünde ifadeler yer alır. Bu algı, savaşın ilerleyen günlerinde askerlerin moralini ciddi biçimde etkilemiş, bazı birliklerde hücum isteğini azaltmıştır. Yaralı halde savaşan Türk askerleri, İngiliz ve Anzak askerlerinin şaşkınlıkla aktardığı anlatılardan biri de yaralanmasına rağmen mevzisini terk etmeyen Türk askerleridir. Günlüklerde vurulmuş bir askerin ateşe devam ettiği ya da süngüyle son ana kadar direndiği anlatılır. Bu durum, düşman asker gözünde normal insan davranışının ötesinde bir hal olarak algılanmış ve zamanla efsaneleşmiştir. Gece sesleri ve psikolojik etkisi. Gece boyunca Türk mevzilerinden gelen tekbir sesleri, bağırışlar ve ani ateşler Anzak askerleri üzerinde güçlü bir psikolojik etki yaratmıştır. Bazı askerler gece siperlerdeyken
sürekli izleniyormuş hissi yaşadıklarını yazar. Bu anlatılar savaşın fiziksel olduğu kadar zihinsel bir mücadele olduğunu da gösterir. İngiliz ve Anzak askerleri için bu durum görünmeyen ama sürekli hissedilen bir tehdit haline gelmiştir.